Merhaba, ben Ömer Akif Yenigün. Bu video, insanlık tarihinin en temel sorularından biri olan değer kavramı hakkında bir anlatı serisinin ilk bölümüdür. Antik Yunan'dan modern döneme kadar filozoflar, neyin iyi, doğru, güzel ya da anlamlı olduğuna dair farklı yaklaşımlar geliştirmiştir. Günümüzde değerler hızla değişmekte, toplumsal ve bireysel düzeyde anlam arayışları derinleşmektedir. Bu seride kültürel ve felsefi arka plan ışığında değer kavramını inceleyecek, günümüz değer krizine ve yeni değerler inşa etme ihtiyacına odaklanacağız. Antik Yunan'ın erdem etiğinden günümüzün ahlaki görecelik tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede değerlerin tarihsel ve felsefi dönüşümünü keşfedeceğiz. Hedefimiz sadece geçmişin değerlerini anlamak değil, aynı zamanda geleceğe yön verecek yeni değerleri nasıl inşa edebileceğimizi sorgulamak. Felsefede değer kavramı hem etik hem de estetik alanlarda kullanılan ve bir şeyin ya da bir eylemin önemini, anlamını ya da iyiliğini ifade eden bir terimdir. Değer kavramı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde neyin iyi, doğru, güzel ya da arzu edilir olduğuna dair yargılarımızı şekillendiren temel unsurdur. Ahlaki değerler, felsefenin etik dalı içerisinde ele alınır ve bireylerin ya da toplumların eylemlerini yönlendiren temel ilkeler olarak tanımlanır. Ahlaki değerler, bir eylemin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olup olmadığını belirler. Örneğin dürüstlük, adalet, sevgi, özgürlük gibi değerler ahlaki çerçevede değerlendirilir. Normatif etik bu değerleri sorgular ve evrensel ahlaki normların olup olamayacağını araştırır. Aristoteles'in erdem etiği, Kant'ın ödev ahlakı ve yararcıların sonuç odaklı ahlak gibi farklı yaklaşımlar hangi değerlerin en üstün olduğunu tartışırlar. Estetik değerler ise güzellik, sanat ve yaratıcılık gibi konularla ilgilidir. Bir şeyin güzel ya da çirkin olup olmadığı, estetik değerlerle ilgili bir yargıdır. Sanatın, doğanın veya bir eserin sahip olduğu güzellik, armoni ya da denge, estetik değerlerle değerlendirilir. Bu bağlamda Platon'un ideal güzellik anlayışı ya da Kant'ın estetik yargı teorisi gibi felsefi yaklaşımlar estetik değerlerin nasıl anlaşıldığını ele alır. Metafiziksel anlamda değer, bir şeyin varoluşunun ya da doğasının önemini ifade eder. Bu bağlamda insanın varlığına yüklediği anlamlar ve yaşama dair arayışları da değer kavramı içinde yer alır. Nietzsche'nin üstinsan fikri veya Sartre'ın varoluşçuluğu, insanın kendi değerini yaratma sorumluluğunu vurgular. Varoluşsal değerler, bireyin yaşamını anlamlandırma çabasında ortaya çıkar ve kişisel sorumluluk, özgürlük, otantiklik gibi kavramlarla ilişkilidir. Varoluşçu filozoflar, bireylerin kendi değerlerini yaratmaları gerektiğini savunur. Değerlerin göreceli olup olmadığı felsefede sıkça tartışılan bir konudur. Bazı filozoflar değerlerin toplumlara, kültürlere veya bireylere göre değişebileceğini savunurken, bazıları evrensel ahlaki değerlerin olduğunu savunur. Evrensel değerler, tüm insanlık için geçerli olabilecek normlar olarak tanımlanır. Kant'ın evrensel ahlak yasası veya insan haklarına dair evrensel ilkeler, bu tartışmaların bir parçasıdır. Ontolojik olarak değer, bir şeyin varoluşu ya da doğasından kaynaklanan önemini ifade eder. Bu bağlamda bir varlığın ya da olayın kendi başına iyi ya da değerli olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Örneğin, Platon, iyinin kendisinin varlıkların var olma nedenlerinden biri olduğunu savunmuştur. Değerler serimizin ilk videosunda değer kavramının tanımına odaklandık. Değerleri etik, estetik ve varoluşsal açılardan inceledik. Ayrıca değerlerin göreceliği ve evrenselliği gibi kavramları da tartıştık, varoluşsal temellerini sorguladık. Felsefe tarihinin Antik Yunan'dan modern döneme uzanan yolculuğunda değerler üzerine düşünceleri bir adım daha yakından inceleyeceğimiz ikinci videomuzda buluşmak üzere. Gelecek videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.